Merhaba, her birimizin hayatında en az bir kere kendine sorduğu o can alıcı soru vardır. Doğru olduğunu bildiğim şeyi neden yapmalıyım? İşte bu soru basit gibi görünse de aslında felsefenin en derin düğümlerinden biri. Bugün Henry Sidgwick'in o müthiş eseri Etik Yöntemleri üzerinden bu ahlaki kesinlik arayışının peşine düşeceğiz. Bu felsefi yolculukta bize katılmak ve bu gibi sorgulamaları kaçırmamak için Kitap Felsefe kanalına abone olursanız çok seviniriz. Evet, işte o soru bu. Sadece ne yaptığımızı değil, neden yaptığımızı, inançlarımızın o en derindeki köklerini sorgulatan o kışkırtıcı soru. Şimdi Sidgwick'e göre bu soruya verdiğimiz cevaplar genelde nereden geliyor biliyor musunuz? Sağduyu dediği şeyden. Yani toplumun bize öğrettiği, hepimizin bir şekilde kabul ettiği ama aslında birbiriyle fena halde çelişen o ahlaki inançlardan. Bir yandan diyoruz ki dürüstlükten şaşma, öte yandan ama bazen birini kırmamak için küçük bir yalan gerekir diyoruz. İşte Sidgwick'in bahsettiği o kaos tam da bu. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Sidgwick diyor ki, mesela şu masanın varlığından şüphe etmeyiz değil mi? Ama iş ahlaki doğrulara gelince sürekli bir tartışma, bir sorgulama hali. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki ahlaki temellerimiz o kadar da sağlam değil ve felsefi bir dürbünle bakmadığımız sürece bu çelişkili ilkeler arasında oradan oraya savrulup duruyoruz. Peki o zaman soru şu. Eğer ahlaki pusulamızın kendisi bozuksa doğru yolu nasıl bulacağız? İşte Sidgwick'in de çözmeye çalıştığı o büyük gizem bu. Ve bu gizemi çözmek için ilk yaptığı şey ahlaki düşünce dünyamızın adeta bir haritasını çıkarmak. Bu haritayı çıkarırken de ilk işi etik yöntemi diye bir kavramı ortaya atmak. Yani diyor ki, gelin neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verirken kullandığımız o akıl yürütme yolları neymiş bir bakalım. Ve bu incelemenin sonunda aslında hepimizin farkında olmadan 3 ana patikadan birini kullandığını görüyor. Birincisi, benim için en iyisi neyse o doğrudur diyen egoizm. İkincisi, içgüdülerimize yahu bu zaten belli doğru olan bu dediğimiz o sezgilere dayanan sezgicilik. Ve üçüncüsü, toplumun geneli için en büyük mutluluk neyse doğru odur diyen faydacılık. İşte bütün mesele de tam burada düğümleniyor. Egoizm mi, sezgicilik mi, faydacılık mı? Bu yollardan hangisi doğru? Asıl zorluk bu birbiriyle yarışan, hatta çoğu zaman çatışan ilkeler arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığımızda başlıyor. Şimdi düşünün, iyi bir dedektifin neye ihtiyacı vardır? Sağlam kanıtlara, değil mi? İşte filozofun da buna ihtiyacı var. Sidgwick'in aradığı şey de tam olarak bu. Kişisel görüşlerin, bana öyle geliyorların ötesinde herkesin evet bu gerçekten doğru diyebileceği su götürmez, apaçık ahlaki ilkeler. Yani ama bu bana doğru geliyor demekle olmuyor bu iş. Sidgwick, bir ahlaki ilkenin gerçekten sağlam diyebilmemiz için geçmesi gereken adeta bir sağlamlık testi gibi 4 şart koşuyor. Birincisi, ilke gayet açık ve net olacak. İkincisi, üzerine şöyle bir sakince düşündüğünde doğruluğu kendi kendine ortaya çıkacak. Üçüncüsü, diğer bildiğimiz doğrularla çelişmeyecek, tutarlı olacak. Ve dördüncüsü, bu konu üzerine kafa yormuş diğer insanlar da evet, bu mantıklı diyecek. İşte ancak ve ancak bu 4 aşamalı zorlu sınavı geçen ilkeler, ahlak dediğimiz yapının taşıyıcı kolonları olabilir. Peki, Sidgwick'in bu titiz elemesinden sonra geriye ne kalıyor? Gelin bakalım. Sidgwick, gündelik ahlakın o karmaşık yığınını bu testten geçirince elinde pırıl pırıl parlayan 3 temel ilke yani aksiyom kalıyor. İşte birincisi, adalet aksiyomu. Bu aslında çok basit bir şey söylüyor. Eğer bir davranışın benim için doğru olduğuna inanıyorsam, o zaman benimle aynı durumda olan herkes için doğru olduğunu kabul etmeliyim. Yani kayırmacılık, çifte standart yok. Gelelim ikinciye. Sağgörü aksiyomu. Bu da bize diyor ki, aklı başında bir insan, anlık, gelip geçici küçük bir keyif için gelecekteki çok daha büyük bir iyiliği feda etmez. Yani hayatına bir bütün olarak bakmalı ve kararlarını uzun vadeli düşünerek vermelisin. Ve Sidgwick'in sınavını geçen üçüncü ve son ilke, hayırseverlik aksiyomu. Bu, hepimizin bildiği altın kuralın felsefi ve rasyonel hali gibi. Diyor ki, her birimiz başka bir insanın iyiliğini tarafsız bir gözle baktığımızda en az kendimizinki kadar önemsemekle yükümlüyüz. Harika, değil mi? İşte elimizde 3 tane kaya gibi sağlam ilke var. Adalet, sağgörü ve hayırseverlik. Tamamdır, ahlakın formülünü bulduk diyebilir miyiz? Maalesef. Sidgwick'e göre asıl büyük fırtına şimdi kopuyor. Çünkü bu akla uygun ilkeleri bulmak bir şey,
Ama Sidgwick bu noktada felsefenin belki de en can sıkıcı, en rahatsız edici problemiyle burun buruna geliyor. Problem şu, az önce bahsettiğimiz o kaya gibi sağlam ilkelerden ikisi, yani kendi iyiliğini düşün diyen sağgörü ile herkesin iyiliğini düşün diyen hayırseverlik birbiriyle çelişirse ne olacak? Akıl bize iki farklı yöne gitmemizi söylediğinde ne yapacağız? İşte bu, Sidgwick'in etiğin temel çelişkisi dediği o meşhur açmaz. Akıl bize hem kendi mutluluğumuzun peşinden koşmanın rasyonel olduğunu söylüyor, hem de herkesin mutluluğunun peşinden koşmanın. İyi de bu ikisi birbiriyle çatıştığında akıl susuyor, bize hangi yolu seçmemiz gerektiğini söylemiyor. Düşünsenize, elinizdeki pusula aynı anda hem kuzeyi hem de güneyi gösteriyor. Ne yapardınız? Ve Sidgwick işte bu soruyu tam da böyle ortada bırakıyor, bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Akıl bize iki farklı yön gösterdiğinde biz hangi yolu izlemeliyiz? Belki de ahlaki kesinlik arayışımızın en büyük sınavı budur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi merakla bekliyoruz.